Şimdi tüm bu değerlendirmeleri, haberleri ve yine taraflar arasında yapılan görüşmeleri değerli konuğumuz güvenlik analisti Doktor Sayın Hurşit Dingil'le değerlendireceğiz. Sayın Dingil, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Hoş bulduk Mudan Hanım. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi dümdüz soruyla devam edelim. ABD yeniden savaşa mı dönecek diye kısa ve öz bir soruyu sorayım. Sonra laf artsın. Buyurun, söz sizde olsun. Nurdan Hanım, aslında yani savaşa dönmek üzere söylemler sıklaşmaya başlıyor. Fakat savaşa dönmek için gereken kapasitenin var olup olmadığı konusunda aslında bir belirsizlik var. Ya da bu kapasitenin buraya yönelik kullanılması bir başka soru işareti. Yani mevcut olarak zaten 40 günlük bir çatışma gerçekleşmiş ve bu 40 günlük çatışmada ciddi bir mühimmat tüketimi ortaya konulmuş. Nihayetinde bunu telafi etmek de yıllara sari bir süreç gerektiriyor. Evet. O yüzden bu şartlarda yeniden sıcak bir çatışmaya dönmek ya da kinetik saldırıların yoğunlaştığı sıcak bir çatışmaya yeniden başlatmak çok yani ne kadar mantıklı olabilir sorusunu sormak gerekiyor. Yani Evet. aynı yöntemlerle farklı bir sonuç elde edilmeyeceğini söyleyebiliriz. Evet. Fakat şöyle bir gelişme var. Amerika'nın yakın zamanda Ohio sınıfı bir denizaltını Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçtiğine dair bazı gelişmeler var. Bu Ohio sınıfı denizaltı nükleer bir balistik füze taşıyor. Belki de bu yönde bir caydırıcılık sunmaya çalışıyor olabilirler. Ve bunun üzerinden müzakerelerde İran'ın teslim olmasına yönelik şartlar oluşturmaya çalışıyor olabilirler. Diğer taraftan ambargo devam ediyor. Devam eden bu ambargonun işte CIA raporlarına göre 3 ya da 4 aylık bir dayanma süresi olduğundan bahsediliyor. İran'ın 3-4 aylık dayanma süresi olduğu yönünde bazı argümanlar ileri sürülüyor. Ve bununla birlikte işte bu nükleer seçeneği de gündeme getirmek, yani caydırıcılığı ve baskıyı daha fazla arttırmakla birlikte belki yeni bir sonuç elde etmeye çalışıyor olabilirler. Ama Çin'de gerçekleşecek ziyaret bence bu noktada belirleyici olacak. Çünkü Trump'ın Çin ziyaretinde İran dosyasının önemli bir ajanda olacağından bahsediliyor. Çin üzerinden İran'ı ikna etmek gibi bir motivasyon gündeme getiriliyor. İşte Çin'le İran arasında bazı ilişkiler var. Bilhassa çift kullanım teknolojilerin, yani hem askeri maksatlı hem sivil maksatlı bileşenlerin kullanıldığına dair bazı argümanlar sıklıkla medyada gündeme getirilmeye başlandı. Bilhassa Amerikan medyasında ve Batı medyasında. Diğer taraftan Çin'in İran'dan aldığı enerji üzerine ciddi vurgular var. Bu iki konu özelinde Trump'ın Çin ziyareti sonrası daha fazla gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Yani böylelikle aslında Çin üzerinden de bir baskı yapılmaya çalışılıyor. Yani şu durumda Amerika tüm aşamalar, tüm cephelerden baskı oluşturuyor. Hem ekonomik cepheden hem askeri anlamda bir caydırıcılık oluşturarak hem de büyük güçler seviyesinde Çin üzerinden de bir baskılama süreci başlatmaya çalışıyor diyebiliriz. Tabii yine İran tarafının da Çin'le diplomatik ziyaretleri de vardı. Sizin sözlerinizi destekler nitelikte de bu görüşmenin yapılabildiğini de söyleyebiliriz elbette ki. Şimdi diğer tarafa baktığımızda yine özetle söyleyecek olursak Trump diyor ki İran'la diplomatik çözüm hala mümkün. İran da diyor ki tüm seçeneklere hazırız. Dolayısıyla baktığımızda bu durumda İran'ın tüm seçeneklere karşı nasıl bir planı olabilir? Yine hep sorduğumuz soruyu sorayım. Kozlar kimin elinde? Nurdan Hanım, yine son gelişmelere bakacak olursak İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca mini denizaltılarını konuşlandırdığına dair yeni raporlar ortaya çıktı. Buna göre Kadir sınıfı mini denizaltıların Hürmüz Boğazı'nın derinliklerinde operasyonel göreve başladığı söyleniyor. Bunların 20 ya da 25 adet arasında değişen sayılarda olduğuna dair bazı argümanlar ve verilerden bahsedebiliriz. İran aslında bu kartı da ön plana koyuyor diyebiliriz şu durumda. Evet, mayınlardan bahsediyorduk. İşte kıyılardaki gemi savar
füze kapasitesinden bahsediyorduk. Bir de sürat teknelerinden bahsediyorduk. Şimdi bu Kadir sınıfı denizaltılar bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. İran da bu noktada bir hazırlık yapmış. Şimdi bunların bu denizaltılarının yani denizin tabanına kadar inmesi ve buradan gemilere saldırılar düzenlemesi yönünde bazı beklentiler gelişebilir. Ve yine mayınlama görevlerinde bu denizaltılar kullanılabilir. Ya da bu denizaltılar belki de internet kablolarının kesilmesi konusunda bazı roller oynayabilir. Evet. Yani çünkü İran aslında deniz yatağına inmek ifadesi üzerinden böyle bir imada bulunuyor diyebiliriz. Yani şimdi uluslararası bu internet erişimi ya da internet bağlantıları konusunda da yeni bir seçeneğe gündeme getiriyor diyebiliriz. Yani küresel anlamda etki oluşturacak bir başka alanı devreye sokuyor anlaşılan o ki bu haberlerden, bu gelişmelerden bunu anlıyoruz. Diğer taraftan Nur News yani Nur Haber isimli bir İran'da önemli bir medya organı var ve bu bu Milli Güvenlik Konseyi'nin İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı ve bu aslında onun yaptığı haberler bir noktada önem kazanıyor bu açıdan. Çünkü kaynağından bilgi Haber alıyor diyorsunuz yani. Evet, evet. Nur Haber'in son yayınladığı bir makale gibi bir paylaşım var. Burada aslında İran'da savaş süreci yönetime odaklandığını görüyoruz. Bu makaledeki vurgular, enteresan vurgular var. İran'ın bundan sonra savaş sonrası sürece hazırlık içerisinde olduğuna dair ve bu cephelerin daha çok ekonomik alanda derinleşeceğine dair ve medya alanında bilhassa hazırlıklı olunması gerektiğine dair bazı çağrılar var ve benim çok fazla dikkatimi çeken bir başka ifade ayrışma meselesi ve izole olma meselesi. Bundan sonra İran'ı daha izole Yani izole derken bir... rejimden mi bahsediyorsunuz? Evet, yani aslında önceden bir şekilde bölgeyle uyumlu bir İran vardı. Görece uyumluydu, yani çok fazla uyumlu olmasa da. Şimdi bu savaş sonrası süreç için daha farklı bir izolasyondan bahsediliyor. Ve bu izolasyonu başarmış ülkelerin örnek alınmasından bahsediyor. Bunlar çok ilginç ifadeler Nurdan Hanım. Evet. Yani burada belli ki bir ayrışma süreci başlayacak. İran yani kendine yeterliliği arttıracak bir ekonomik kapasite geliştirmek gibi bir hedeften bahsediyor. Bunu aynı zamanda teknolojik anlamda, sivil anlamda da bu tür hedeflemelerden bahsediyor. Ve esas kırılgan alanlarının yani esas güvenlik tehditlerinin bu sosyal direncin azalması olacağını öngörüyorlar ya da bu tehdit algılarının bu yönde gelişeceğini belirtiyorlar. Bu Nur Haber'in aslında makalesi enteresan. Yani ilk kez yani bir süre sonra savaş sonrası İran nasıl olacağına dair birincil kaynağa yakın bir aslında bir çerçeveden bahsedebiliriz. Evet, bu yani açıdan. daha önceden böyle bu tür paylaşımları olmuyorsa sizin de söylediğiniz gibi düşündürücü şu anki paylaşımı diyebiliriz. Şimdi tabii senaryolar konuşuluyor, diplomatik çözümler aranmaya başlıyor. Taraflar işte zaten İran tarafı Çin'le görüşmüştü. Keza ABD'de bu şekilde bir görüşme gerçekleştirecek. Lakin bunlar çıkmaza girerse dolayısıyla bu barış da sekteye mi uğrayacak? Kötü senaryoyu hiç düşünmek istemeyiz tabii ki ama çıkmaza girer mi bu yolda barışa giden yol çıkmazda olur mu? İran'la ABD Nurdan Hanım, arasında. son gelişmelere baktığımız zaman El Cezire kaynağına göre Amerika tarafının zenginleştirilmiş uranyumun hepsini teslim etmesi talebine İran'ın karşı çıktığı, bunun yerine zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının seyreltilmesi, bir kısmının da üçüncü bir ülkeye transferi konusunda bir teklif sunduğu İran tarafının. Bu üçüncü ülkeye de Rusya olarak aslında gündeme geliyor. Amerika'da bunun Rusya olmasını istemediği yönünde bir gelişmeden bahsediliyor. İşte üçüncü ülkenin kim olacağı noktasında bir anlaşmazlık var anlaşılan o ki.
Tam da bu sırada Kazakistan'ın rol alma yönünde bir istekliliğine dair haberler ortaya çıktığını görüyoruz. Fransa'nın burada bir Bu da payı ilginç. olabilir mi? Yani Kazakistan nihayetinde tam Rusya değil. Yani hem Amerika hem Rusya arasında bir ülke diyebiliriz görece. Evet, doğru. Belki o yüzden Kazakistan'a kayıyor da olabilir. Ama tabii pek çok talip ülke var. Yani bu meseleyi üstlenmek isteyen. Pakistan bir ara gündeme gelmişti. Çin bir ara gündeme gelmişti. Yani bu zenginleştirilmiş uranyumun teslim alınması meselesinde bu üçüncü ülkeler son zamanlarda gündeme gelmeye başlıyor. En güçlü ülke Rusya Ama olarak İran tarafı görüyorsunuz sanırım. Öyle değil mi? Zaten Rusya ile Çin ilişkilerini de biliyoruz ve bu savaş döneminde de İran'a desteğini dolaylı ya da direkt olarak varlığını, bu desteğin de yansımalarını gördük açıkçası, öyle değil mi? yani Rusya tarafına Amerika'nın karşı çıktığına dair argümanlar, iddialar var. Yani bu durumda İran'ın da temel beklentisi bu üçüncü ülkenin eğer anlaşma başarısız olursa bir garantörlük de sunmasını bekliyor. O zaman Yani Kazakistan mı devreye girer? Yani Rusya'nın da kontrolünde bir Kazakistan mı olur diyorsunuz açıkçası? Yani Kazakistan'da bu talip ülkelerden birisi Nurdan Hanım. Kesin o olur demek şu şartlarda çok zor. Öngörülmüş Ama yani benim şu an bu üçüncü ülkeyi kestirmek kolay değil Nurdan Hanım. Tabii, ama doğru. bu seçeneklerden bahsedebiliriz. Zaten bu yani dönemde hiçbir Pakistan da şeyi bir doğru ara dürüst ön plana kestiremiyoruz. çıktı. Evet, haklısınız çok. Evet. Çok karışık. Evet, yani Pakistan da ön plana çıktı. Mesela Çin'in de bunu devralacağına dair bazı iddialar var. Dediğim gibi pek çok ülke bu zenginleştirilmiş uranyumu teslim almak isteyen ya da burada bir garantörlük üstlenmek isteyen ülkeden bahsedebiliriz. İran'ın da temel endişelerinden birisi bunu teslim ettikten sonra şayet anlaşma başarısız olursa ya da İsrail anlaşmayı baltalayacak olursa bu teslim ettiği zenginleştirilmiş uranyumu geri alabilecek bir mekanizma oluşturmak istiyor İran. Evet. İran'ın da böyle bir beklentisi var. Diğer taraftan tazminat, savaşın tazminatı meselesi var. Burada işte dondurulmuş mal varlıklarının çözülmesi gündeme geliyor ve aynı zamanda yaptırımların kaldırılması. İlk aşamada Hürmüz Boğazı'ndaki bu tıkanıklığın çözülmesine ya da açılmasına yönelik bir odak vardı. Evet. Tabii Amerika bir şekilde yine nükleer konuları sürecin içine dahil etti. Ama İran tarafı bunu ikinci aşamaya bırakmak istiyor. 30 günlük bu süreç içerisinde nükleer konuları daha detaylı konuşmak istiyor diyebiliriz. Yani anlaşmazlıklar bu şekilde, yani bu üçüncü ülke meselesi ve bir de süre meselesi. Amerika 20 yıllık bir süre bu zenginleştirme programının dondurulmasını istiyor. İran buna karşı çıkıyor. Tabii bu süre de çok net ortaya çıkmış değil şu an için. Ama öncesinde 12,5 yıl gibi, 15 yıl gibi, 5 yıl gibi bazı rakamlardan, sürelerden bahsedebiliriz. Dediğim gibi çok fazla muğlaklık var Nurdan Hanım. Çok, evet. Yani anlaşma dahilinde. Ama şu bir gerçek, yani İran'la Amerika zaten bir nükleer anlaşma imzalamıştı 2015 yılında. Kapsamlı ortak eylem planı ve bu anlaşma dahilinde 3,67 barışçıl oranları İran kabul etmişti. Şimdi yeniden buna mı bu aşamaya mı dönülecek? Bu da bir başka soru. Diğer taraftan İsrail, işte Netanyahu'nun yine süreci baltalayacak açıklamaları var. İran'da yapılacak çok işimiz var şeklinde bazı argümanlar ileri sürüyor. Hala zenginleştirilmiş uranyumun burada olduğu söyleniyor. Ama bence bu muğlak ve sisli süreç içerisinde dikkat çekici olan şey hem Amerika'da tarafında hem İsrail tarafında ikisinin de İran'ın artık zenginleştirilmiş uranyumun dağın enkazının içinde kaldığı ve buna İran'ın da ulaşamadığı vurgusu. Ve eğer ulaşacak olursa uzaydan ve uydudan bunu sürekli görüntüledikleri ve bu girişimde de bir şekilde hedef alınacağını ima etmesi ve tehdit etmesi. Tabii bu mesaj şunu da getiriyor. Yani buradan çekilecekler mi? Ve çekilip bir süre bu şekilde mi bırakacaklar? Sanki böyle bir ortam hazırlanıyor anlaşılan o ki. Çünkü hem Trump bunu vurguladı hem İsrail bunu vurguluyor. Bu yani muhtemelen bu Hürmüz açmazını çözecekler. Bu askeri anlamda bir tür geri çekilme olacak ama yine hedefli saldırılar belki devam edecek. Bilhassa tankerlere yönelik, işte bu gemiler özelinde, Hürmüz Boğazı'ndaki gemiler üzerinde
gölge filolara yönelik hedefli saldırılar, İran'ın da buna karşılık vereceği asimetrik saldırılar artış eğilimi gösterebilir Nurdan Hanım. Şimdi nükleerden bahsetmişken size bağlanmadan önce biz haberlerimizi aktarıyorduk. Oradaki bir alıntı, haberdeki bir kısmı alıntılayarak size sorumu yöneltmek istiyorum Sayın Dingil. Şimdi El Cezire'ye konuşan İranlı bir kaynak şöyle bir açıklama yaptı. Washington teklifinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu 3. bir ülkeye devretmesini istedi dedi. Ki sizin özellikle az önce bahsettiğiniz konu buydu. Özellikle İran'ın ise uranyumu kendi topraklarından çıkarmayı reddettiği de vurgulandı. Yine belki aynı konuları konuşuyor olacağız ama pekiştirmek adına tekrar sormak istiyorum. Çünkü bizim konumuz Hürmüz değildi. Yani daha doğrusu onların konusu Hürmüz değildi. Dolayısıyla bir anda evrilen nükleerden oraya bir evrilme yaşandı. İran'ın nükleerden vazgeçmesi gerçekten bir olasılık olarak sizce görülüyor mu? Bana kalsa kesinlikle ben bu şekilde görmüyorum ama eğer vazgeçerse nasıl bir dünya bizi bekliyor diye sormak isterim. Nurdan Hanım, şöyle düşünelim, 47 yıl olmuş devrimden bu yana yaklaşık. Evet. Ve bu süreç içerisinde bu nükleer program özelinde çok fazla İran bedel ödemiş. Şimdi bu kadar bedel ödemişken nasıl vazgeçsin? Evet. Yani şu şartlarda çok mümkün değil. Bir şekilde bunu korumaya çalışır diye düşünüyorum. Bir de bu bir noktada aslında nükleer bir kültür de var İran içerisinde. İşte bu 47 yıllık devrimden sonraki bu süreç içerisinde bu nükleer kültür de oluşmuş. Yani nükleer kültür bu tesisleri sökmekle ortadan kaybolabilecek bir şey değil. Yani işte ya da zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkartmakla da bu nükleer kültürü yok edemezsiniz. Nihayetinde bunlar üniversitelerde okutuluyor. İşte çeşitli bilim adamları bunu öğrenmiş, bunun kitapları var, makaleleri var. Ve zihinlerde bir şekilde bu yer edilmiş. Yani bir nükleer kültür var. Tabii. Ve bu nükleer kültürü silemezsiniz. O yüzden ben bunların çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Bu eğer süreç agresif olursa ki ben bu Nur Haber'in paylaşımını önemli buluyorum. Orada bir izolasyon modelinden bahsediliyor. Evet. Ve agresif bir İran demek nükleer bir İran anlamına da gelebilir. Ve ayrışmadan bahsediyor, onu yani, söylemiştiniz, evet. Evet, ayrışmadan da bahsediyor. Şimdi bu iki söylem aslında karşımıza bir nükleer İran çıkabilme ihtimalini de arttırıyor Nurdan Hanım. Evet. Yani şimdi orada mesela bunu başarmış ülkelerden örnek alınması gerekir gibi bir ifade var. Şimdi hangi ülke başarmış? Mesela biraz Kuzey Kore. O zaman Kuzey Kore modelinde bir İran'la mı karşılaşacağız? Bu yönde belki tartışmalar başlayabilir ya da başka ülkeler. Yani eğer böyle bir şey olursa o zaman biz nükleer İran da görmüş oluruz. Evet. Ve kendine yeten bir model geliştirmiş, daha çok askeri yönetim baskın bir İran karşımıza çıkabilir. Evet. Ki Nur Haber'de aslında bunu teyit ediyor. Oradaki pek çok ifade, argüman bu çıkarımı ortaya koyuyor diyebilirim. Gerçekten de takip edeceğiz sizinle beraber. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz Sayın Dingil. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. İyi geceleriniz olsun. Ben teşekkür ederim. İyi geceler, iyi yayınlar dilerim Nurdan Hanım. Sağ olun. Sağ olun, hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler, değerli konuğumuzda Orta Doğu'da bir çıkmaza sürüklenen savaşı ve yine gelişen detayları değerli konuğumuzla konuştuk. Şimdi tabii ki yine